Vücut geliştirmeden Pink Floyd'a, karateden sol elle yazı yazmaya kadar Sovyetler Birliği'nde asla yapamayacaklarınızı anlatıyorum. Hazırsanız arkanıza yaslanın. Bugün büyük resmi biraz yanlış okuyoruz. Sovyetler Birliği denildiğinde aklımıza hep o bildik sahneler geliyor. KGB sorguları, Sibirya'nın dondurucu soğuğundaki çalışma kampları veya kurşuna dizilme emirleri. Evet, bunlar vardı ama bugün bu videoda o resmi tarih kitaplarını bir kenara bırakacağız. Çünkü asıl dehşet toplumun damarlarına sızmış, kimsenin yüksek sesle söyleyemediği ama herkesin iliklerine kadar hissettiği o devasa yazısız yasaklar ağındaydı. Devlet sadece fabrikaları veya ekonomiyi değil, insanın zihnini, bedenini, ne hissedeceğini, hatta sokağa çıktığında ellerini nereye koyacağını bile kontrol etmek istiyordu. Unutmayın, bu sistemin asıl kurbanları casuslar ya da rejim muhalifleri değildi. İlk kurbanlar okul sıralarında ellerine mürekkepli kalem tutuşturulan o sıradan çocuklardı. İlkokul 1. sınıf, 1970'lerin başı Riga ya da Moskova'nın banliyölerinde içi tebeşir tozu kokan standart bir Sovyet sınıfındayız. 7 yaşında bir çocuk mürekkepli kalemini sol eline alıyor. Kağıda dokunduğu an mürekkep dağılıyor, bileği maviye boyanıyor. Ve o an sınıfın ağır havasını yaran tahta bir cetvel büyük bir şiddetle çocuğun sol ellerinin tersine iniyor. Bu bir kaza değil, bu bir uyarı da değil. Çocuğun sol kolu acımasızca arkasından sandalyeye bağlanıyor. Ağlayarak, titreyerek sağ eliyle o harfleri çizmeye zorlanıyor. Çünkü Sovyet sistemine göre farklılık tahammül edilebilecek bir şey değil. Solaklık sadece bir alışkanlık olarak görülmüyordu. Resmi belgelerde alkolizm eğilimi, hatta şizofreni ile aynı kefeye konulup düzeltilmesi gereken bir bozukluk olarak fişlenmişti. Sol elini kullanan o 7 yaşındaki çocuk, sistemin gözünde Batı'nın bireyci yozlaşmasının potansiyel bir ajanıydı. Ancak meselenin çok daha mekanik bir nedeni vardı. Devleti asıl dehşete düşüren şey ideolojiden ziyade o devasa sanayi çarkının sekteye uğrama ihtimaliydi. Fabrikalardaki her tezgah, cephedeki her Kalaşnikov istisnasız sağ elini kullanan standart devlet işçisine göre üretilmişti. Devlet makineleri insan doğasına uydurmak yerine insanı bir yedek parça gibi yontup makineye monte etmeyi seçti. Makine insana hizmet etmeyecekti. İnsan makinenin kusursuz bir dişlisi olacaktı. Bedenin bu işgali okul kapısında bitmiyordu. 1968 yılında Gorki Parkı'nda yürüyen genç bir çifti düşünün. Etrafta polis bile yok, sadece el ele tutuşuyorlar. Belki biri diğerinin yanağından bir öpücük alacak. İşte o an yan bankta oturan yaşlıların veya yoldan geçenlerin o kınayan sert bakışları üzerlerine çökerdi. Kamusal alanda sevgi göstermek burjuva edepsizliği demekti. Sovyet vatandaşı ağırbaşlı ve ciddi olmalıydı. Kendi kız arkadaşının elini tutmak, toplumdan dışlanmak, hatta fabrikada mobbinge uğramak için yeterli bir yazısız suçtu. Ama şimdi ekrandaki şu tarihi absürtlüğe bakın. Yıl 1979. Sovyet lideri Brejnev ve Doğu Almanya lideri Honecker milyonların gözü önünde dudak dudağa uzun ve tutkulu bir öpüşme seansındalar. Sıradan bir gencin parkta sevgilisinin elini tutması ahlaki çöküş sayılırken devletin zirvesindeki bu adamlar diplomatik selamlaşma bahanesiyle birbirlerinin dudaklarına yapışıyordu. Adına da Sovyet kardeşlik öpücüğü demişlerdi. Hatta 1974'te Küba lideri Fidel Castro Brejnev'in bu öpücüğünden kurtulmak için uçaktan ağzında devasa bir pro ile inmek zorunda kalmıştı. İktidar halkın mahremiyetine kadar sızıp sınırları çizerken o sınırları pervasızca çiğneme ayrıcalığını sadece kendine ayırmıştı. Berlin duvarındaki o meşhur grafitide yazdığı gibi. Bu ölümcül bir aşktı. Ve bu aşkın bedelini elleri arkadan bağlanan solak çocuklarla sokakta el ele tutuşmaktan korkan o gençler ödüyordu. Otorite kendi koyduğu yasaklardan her zaman muaftı. Fakat devletin insanın etine ve kemiğine attığı bu imza asıl büyük felaketin sadece başlangıcıydı. Ben yeni başlığa geçerken siz de şu anda abone olup ardından yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız çok acayip konuları ilk siz izlemiş olacaksınız. Bu da benden bir kıyak size. Şimdi size kağıt ve mürekkepten yapılmış bir prangadan bahsedeceğim. Batı dünyası 1960'larda sivil haklar için sokaklardayken Sovyetler Birliği Venüs'e göndereceği sondaların aerodinamiğini hesaplıyordu.
Ama o görkemli roket fırlatma sahnelerinin arka planındaki gerçeği unutmayın. Yıl 1967 ve bu devasa imparatorlukta tam 58 milyon yetişkin insanın cebinde bir kimlik kartı, bir pasaport yoktu. Nüfusun %37'si. Bu bürokratik bir hata değil. Ortaçağ köleliğinin daktilolarla yeniden icat edilmiş haliydi. Bir devlet çiftliğinde, yani kolhozda doğduğunuzu hayal edin şimdi. Anayasa size dünyanın en kusursuz, ücretsiz sağlık sistemini vaat eder. Ama hastalandığınızda Moskova'daki o donanımlı tıp merkezine gidemezsiniz. Çünkü trene binmek veya bir şehirde gecelemek için pasaportunuz olması şarttır. Ve devlet köylülerin o kusursuz vitrini bozmasını engellemek için onlara pasaport vermeyi reddeder. Kağıt üzerinde hakkınız vardır ama o hakka ulaşacak yolunuz kapatılmıştır. Şehre gitmenin tek yolu ya orduya katılıp ölmeyi beklemek ya da sahte bir evlilik için binlerce ruble rüşvet vermektir. İşte Sovyet düzeni vatandaşla toprağa çivilenmiş köylü arasındaki o uçurumu böyle inşa etti. 101. kilometre kuralı. Şu anda ekranda yürüyen insanlara bakın. Muhalifler, hapisten çıkanlar veya evsizler. 1980 Moskova Olimpiyatları yaklaşırken batılı turistlerin göz zevki bozulmasın diye on binlerce insan bir gecede şehirden sökülüp atıldı. 101. kilometre kuralı devreye girdi. Şehir merkezine yaklaşmaları yasaktı. Devlet kendi yarattığı insan enkazını vizörün dışına süpüren takıntılı bir ev sahibi gibiydi. Sosyal asalaklık suçu. İşin en ironik kısmıysa anayasadaki o cümleydi. İşsizlik yok. Ama bunu sağlamanın yolu istihdam yaratmak değil, çalışmamayı bir suç haline getirmekti. Sosyal asalaklık suçu. 1964 yılı, Leningrad. Mahkeme kürsüsünde devletin soğuk yüzü, sanık sandalyesinde ise genç bir adam. Joseph Brodsky. Hakim soruyor. Mesleğin ne? Brodsky, şairim. Hakim küçümseyerek devam ediyor. Peki seni şairlerin arasına kim dahil etti? Bu yetkiyi sana kim verdi? Brodsky'nin cevabı jilet gibi. Hiç kimse. Peki beni insan ırkına kim dahil etti? Sonuç, Arktik dairesinde 5 yıl ağır çalışma kampı. Çünkü devletin gözünde şiir yazmak bir meslek değildi. Bugün 10 milyonların dinlediği efsane Viktor Tsoi sırf bu asalaklık suçundan hapse girmemek için yıllarca o karanlık, nemli kazan dairelerinde kömür küredi. Sistem, işsizlik oranını %0 gösterebilmek uğruna bir jenerasyonun en parlak beyinlerini kapıcılara ve gece bekçilerine dönüştürdü. Bedeniniz zaten devletindi ama o kazan dairelerinde asıl çalınan şey zamanınız ve potansiyelinizdi. Bedeninizi hapse atabilirler, sizi toprağa çivileyebilirler. Peki ya zihninizde yankılanan o melodiyi nasıl hapsedecekler? Sovyet bürokrasisi bu soruya tarihin en absürt ve en paranoyak sansür listeleriyle cevap verdi. Sistemin bekası için sadece siyasi muhalifleri susturmak yetmiyordu. İnsanların neye güleceğini, neyi dinleyeceğini ve aynaya baktığında ne göreceğini de devlet belirlemek zorundaydı. Kitaplardan başlayalım. Orwell'ın 1984'ünü yasaklamalarını zaten beklersiniz. Ama asıl gariplik bir sosyalist olan Herbert George Wells'in başına gelenlerdi. Stalin'le dostane röportajlar yapan bu adamın kitapları, Eğitim Halk Komiserliğindeki, yani bakanlık görevindeki Lenin'in eşi Krupskaya tarafından kütüphanelerden toplatılıp özel kilitli odalara hapsedildi. Üstelik Lenin işçinin, köylünün zaten entelektüel yayın okumadığını, kitap yasaklamalarının Sovyetleri dünyaya kötü göstermekten başka bir işe yaramayacağını düşünüyordu. Asıl komedi müzik dünyasında koptu. Şu an ekranda o orijinal KGB kara listelerinden birini görüyorsunuz. Gerekçeleri okuduğunuzda devasa bir istihbarat örgütünün nasıl bir ergen psikolojisine büründüğünü anlıyorsunuz. AC/DC ve Kiss neofaşist suçlamasıyla yasaktı. Julio Iglesias, evet o bile resmi belgelere göre faşizm propagandası yapıyordu. Pink Floyd, Afganistan'ı eleştirdiği için, Donna Summer'sa erotizmi teşvik ettiği için anında silindi. Peki gençler, ekranda dönen o kafatası ve akciğer röntgenlerine iyi bakın. Bunlar hastane kaydı değil. Bunlar kemik müzik. Devlet plakları yasaklayınca gençler çöpe atılan tıbbi röntgen filmlerini topladı. Üzerlerine gizli frekanslardan kaydettikleri o yasaklı müzikleri bastılar. Karanlık ara sokaklarda kırık bir kaburga röntgeninin üzerinde The Clash dinlediler. Baskı sadece notalarda kalmadı. Kas liflerine kadar sıçradı. 1973'te vücut geliştirme burjuva narsisizmi
denilerek yasaklandı. 1981'de ise karate yasa dışı ilan edildi. Karate öğrenmek ruhsatsız silah taşımakla bir tutuldu ve 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Otoritenin derdi şiddet değildi. Kontrol edemediği bir hiyerarşiden, yani partiden daha çok saygı gören o senseilerden korkuyorlardı. 1991'de o kızıl bayrak Kremlin'den inerken çöken şey sadece bir ekonomi modeli değildi. İnsanı makinenin sağ elli bir dişlisi yapmaya çalışan, şairleri kazan dairelerine tıkayan o devasa bürokratik distopyanın mutlak iflasıydı. Ama siz o karanlık kazan daireleri ve röntgen filmleri tarihte kaldı sanıyorsunuz. Oysa bugün o pürüzsüz ekranlarda parmağınızı kaydırırken algoritmaların size neyi gösterip neyi göstermediğini fark etmiyorsunuz bile. O görünmez yazısız kurallar ağı sizi çoktan tek tip bir tüketiciye dönüştürdü. Otorite buharlaşmadı, sadece dijitalleşti. Eğer çevrenizdeki o modern duvarları görmek ve bu dijital yasakları deşifre etmek istiyorsanız aşağıdaki butona basıp abone olmayı ve ekranda beliren şu 4 videodan birini daha izlemeyi sakın atlamayın. Yoksa yer altındaki o kazan dairesinde dışarıdaki hayattan bir haber yaşamaya devam edersiniz. Karar sizin.